Herkese merhaba. Çiçekli Mutfağım kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler için benim sürekli yapmış olduğum karalahana sarmasının tarifini paylaştım. Etsiz yapacağım ama gerçekten de etli kadar lezzetli olacak. Sizlere lezzet garantisi veriyorum. Lütfen aynen benim yaptığım gibi yapın. Kesinlikle sarmalar dağılmayacak, ezilmeyecek, patlamayacak. Yıllardan beri yapmış olduğum bir yöntemdir ve sizlere tam ölçülü bir tarif verdim. Eminim sizler de yaptığınız zaman yıldız tarifiniz olacaktır. Ve hatta benim yöntemimle ilk defa sarma yapacak olan izleyicilerim bile 10 numara bir sonuç elde edecek. Gerçekten de vazgeçilmez bir tarifiniz olacak eğer bu yöntemle yaparsınız. Bütün püf noktalarıyla tarifime başlayacağım ama öncesinde eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, bildirim zilini açmanızı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarife başlıyorum. Burada toplamda 3 bağ karalahana var. Genellikle sem pazarlarında bu şekilde satılıyor. Yani bağlanmış şekilde bağ satılıyor. Ben her zaman 3 bağ alıyorum ve ailem için tam yeterli oluyor. Ve buna göre de biraz sonra pirinç ölçüsünü tam olarak vereceğim sizlere. Toplamda 3 bağ karalahana kullanmıştık. Buna bağlı olarak da şimdi hemen pirinç miktarını ayarlıyorum. Her bir bağ için yarım su bardağından birazcık fazla pirinç yeterli olacaktır. Dediğim gibi yıllardan beri yapmış olduğum bir ölçüdür. Yani bir bağ karalahana için yarım su bardağından bir parmak veya yarım parmak fazla pirinç yeterli olacaktır. Pirinçleri güzelce yıkadıktan sonra hemen üstüne soğuk su ilavesi yapıyorum ve yaklaşık olarak 15 dakika boyunca bu soğuk suyun içerisinde bekleteceğim. Ardından hemen bir süzgece alacağım. Lahanaları yıkadıktan sonra bu şekilde yan yana dizdim. Biraz sonra hepsini tencereye koyacağım ve tek seferde hepsini kolay bir şekilde haşlayacağım. Tencereye bir miktar su aldım ve kaynadıktan sonra bir çay kaşığı dolusu tuz ilavesi yaptım. Ve bir tane de eğer evinizde varsa defne yaprağı ilavesi yaptım. Tuz ve defne yaprağının neden ilave ettiğimi hemen açıklamak istiyorum. Lahananın birazcık kekremsi bir tadı vardır. Bu kekremsi tadını kırmak için bir miktar tuz ve birazcık da defne yaprağı ilavesi yaptım. Ama şunu da belirtmek istiyorum. Ben lahananın her halini çok seviyorum. Bunu birazcık çocuklarım için yapıyorum ve eşim için yapıyorum. Çünkü lahananın dediğim gibi o yoğun tadını pek sevmiyorlar. Herkesin damak zevki tabii ki de farklı ama bana kalırsa ben kesinlikle yapmam. Ben de o lezzeti çok seviyorum. Karalahananın baskın lezzetini çok seviyorum. Eğer isterseniz sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. Gerçekten de ciddi oranda o yüksek aromayı kırıyor. Eğer istemiyorsanız yapmayabilirsiniz veya her iki şekilde deneyebilirsiniz. Artık damak zevkiniz hangisine evet diyorsa ona göre devam edebilirsiniz. Ben her halini çok sevdiğim için benim için kesinlikle sorun değil. Hatta o yoğun tadını dediğim gibi kesinlikle daha çok seviyorum. Lahanaları yıkarken yan yana dizdiğim için böylelikle büyük bir tencereye hepsini kolay bir şekilde koydum. Ve yaklaşık olarak sadece 5 dakika boyunca haşlayacağım. Ama lütfen dikkatli olalım. Lahanalar orta boy olduğu için 4 veya 5 dakikalık bir süreç yeterlidir. Ama daha büyük bir lahana olmuş olsaydı belki 7 dakikayı bulabilirdi. Bu 5 dakikalık haşlama süresi içerisinde de bir kaşık yardımıyla bu şekilde aralıyorum ki hepsi eşit bir şekilde haşlansın diye. Eğer çok fazla haşlarsanız bu sefer sarmakta zorlanırsınız. O yüzden lütfen dikkatli olalım. 3 dakika, 4 dakika, 5 dakika içerisinde haşlanabilir. Lütfen kontrollü olalım. Bu çok önemlidir. Aradan sadece 4 dakika geçti. Ben şimdi hemen tencereden alacağım. Daha fazla kalmasına gerek yok. Dediğim gibi daha fazla kalırsa bu sefer de sararken çok zorluk yaşayabiliriz. Hemen bir süzgece aldım. Ardından da soğuk suya tutacağım. Evet, artık lahanaları soğuk suya tuttum. Bir kenara alıyorum. Biraz sonra sarma işlemine başlayacağım. Ancak iç harcını hızlı bir şekilde de hazırlamam gerekiyor.
Hemen şimdi iç harcını hazırlamaya başlıyorum. Buradaki en önemli püf noktası mor soğan kullanmamdır. Mor soğan kullandığım için lahana sarması etli kadar lezzetli olacaktır. Biliyorsunuz mor soğan daha etlidir ve su oranı azdır. Bu nedenle sarmak kesinlikle çok daha lezzetli olacaktır. Denediğiniz zaman zaten aradaki farkı göreceksiniz. Ama evinizde mor soğan yok, beyaz soğan varsa da hiç fark etmez. Beyaz soğanla da yapabilirsiniz. Zaten biz bol miktarda soğan kullanacağımız için her şekilde sarmalar çok lezzetli olacaktır. Soğanları hemen bir tavaya aldım ve yarım su bardağından birazcık fazla zeytinyağı ilavesi yaptım. Yüksek ateşte bu soğanları sürekli karıştırarak güzelce kavuracağım. Ve soğanlar çok güzel bir şekilde sotelendi. Şimdi bir tatlı kaşığı dolusu, hatta bir miktar daha, 1,5 tatlı kaşığı dolusu salça ilavesi yaptım. Daha fazlasına gerek yoktu. Çünkü biraz sonra göreceksiniz tencerenin dibinde de bir miktar salça kullanacağım. Salça güzel bir şekilde kavrulduktan sonra hemen pirinçleri ilave ettim. Pirinçleri ilave ettikten bir 2 dakika sonra yarım su bardağından birazcık fazla domates sosu ilavesi yaptım ve güzelce karıştırıyorum. Domates sosu gerçekten de çok güzel yakışıyor. Eğer yoksa tabii ki de kullanmayabilirsiniz ama olursa kesinlikle daha iyi olacaktır. Ve şimdi baharatlarını ilave ediyorum. Kırmızı toz biber ve bol miktarda karabiber ilavesi yapıyorum. Yine az miktarda da, tabii ki de bu damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz, kuru nane ilavesi yapıyorum. Hepsini güzelce karıştırdım. Ve şimdi hemen ocağın altını kapatıyorum. Ben bir demet maydanoz kullanacağım. Maydanozu çok sevdiğim için isterseniz yarım demet de kullanabilirsiniz. Ocağın altını zaten kapatmıştım. Hemen şimdi ince ince doğramış olduğum maydanozları ilave ettim ve hepsini güzelce karıştırıyorum. Domates sosu gerçekten de çok lezzet katıyor. Ben yaz mevsiminde hazırlamıştım. Kapya biber ve domates karışımından hazırlamıştım. Bu tarz tariflerde gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Kesinlikle büyük lezzet katıyor. Eğer izlemek isterseniz kanalımda tarifi mevcuttur. Hazırlamış olduğum iç harcı sulanmasın diye hemen başka bir kaba aldım ve şimdi sarma işlemine başlıyorum. Ve çok kısa bir süre içerisinde karalahanaları kolaylıkla sardım. Geriye görmüş olduğunuz gibi bu kadar iç harcı kaldı ve 5-6 tane de karalahana kaldı. Böylelikle tam iç harcını ve karalahanaları eşlemiş olacağım. Ne iç harcı fazla kalacak ne de yapraklar fazla kalacak elimde. Gerçekten de çok dengeli bir ölçüdür. Güvenle deneyebilirsiniz. Hemen sizlere detaylı bir şekilde nasıl sardığımı göstermek istiyorum. Bilenler biliyor ama bilmeyenler için özellikle belirtmek istedim. Karalahanaların sarma işlemi gerçekten de çok kolay oluyor. Kaygan bir dokusu olduğu için sarmak kesinlikle daha kolay. İlk defa yapan izleyicilerim bile kolaylıkla yapacaktır. Öncelikle bu damarları almamız gerekiyor. Bu şekilde kolaylıkla alıyorum. Sen pazarından alırken genellikle lütfen lahanaları küçüklerinden alalım. Kesinlikle daha da lezzetli oluyor ve sarması da kolay oluyor. Ben bunu tek seferde saracağım. Hemen bu parçalı kısımlarını uçça birleştireceğim.
Ve ortalama bir tatlı kaşığına yakın iç harcını ilave ettim ve şimdi hemen güzelce sarıyorum. Ve hemen bu şekilde kolaylıkla sarıyorum. Detaylı olarak birkaç tane daha göstermek istiyorum. Kesinlikle en kolay yapraklardan bir tanesidir. Yani üzüm yaprağına göre karalahanayı sarmak kesinlikle daha kolay. İlk defa sarma yapacak olan izleyicilerim eminim kesinlikle zorlanmayacaktır. Şimdi bu yaprak çok büyük olduğu için ortadan ikiye kestim. Ve daha büyük olmuş olsaydı bu şekilde de ikiye veya üçe bölerdim. Ama görmüş olduğunuz gibi gayet orta büyüklükte ve kolaylıkla sarabilirim bir tane sarmayı. Ama dediğim gibi daha büyük olmuş olsaydı burayı ikiye veya üçe bölebilirdim. Bu şekilde iç harcını koyduktan sonra sardım. Kenarlarını katlıyorum ve ince bir şekilde sarmaya devam ediyorum. Ne kadar dediğim gibi sık olursa o kadar iyi olacaktır. Ve görmüş olduğunuz gibi kolaylıkla sardı. Hemen şimdi bir tane daha hızlı bir şekilde göstermek istiyorum. Bu kalın yerlerini mutlaka alalım. Çünkü yerken hoş olmayacaktır. Kesinlikle çok keyifli karalahanayı sarmak. Boş vaktinizde sarabilirsiniz. Sardıktan sonra ertesi günü pişirebilirsiniz. Hiç fark etmez eğer yorulduysanız veya zamanınız pişirmeye yoksa ertesi günde pişirebilirsiniz. Hemen bu saplarını alıyorum. Görmüş olduğunuz gibi bu küçük bir lahana. Ben tek seferde bunu saracağım. Ben ailem için şu anda bu miktarlar 2 gün yeterli olacaktır. Gerçekten de çok lezzetli oluyor. Dinlendikçe de lezzetini artırıyor. Hatta kahvaltıda bile yemek isteyebilirsiniz. Tabii ki de piştikten sonra bir yarım saat sonra da yiyebilirsiniz ama dinlendikçe lezzetini artıracaktır. Veya iç harcını koyduktan sonra bu şekilde kenarlarını katlayarak da sarabilirsiniz. Ve artık sarmaları pişirmeye başlıyorum. Öncelikle bir tencere, küçük boy bir tencere kullandım. Genelde hep bu ölçülerde bu tencereyi kullanıyorum. Bir tatlı kaşığı dolusu domates salçası, yarım tatlı kaşığı da biber salçası ilave ettim. Ve güzelce kavurdum. Kavurduktan sonra da üstüne bir su bardağı su ilavesi yaptım. Soğuk su ilavesi yaptım ve bu şekilde karıştırıyorum. Yani salçalar kesilmesin diye yarım su bardağı veya bir su bardağı soğuk su ilavesi yapabilirsiniz. Ve şimdi hemen sarmaları dizmeye başlıyorum. Lütfen tencereye bu şekilde dik dizelim. Böylelikle sarmalar kesinlikle ezilmeyecek, dağılmayacak, patlamayacak ve daha da lezzetli olacaktır. O yüzden her zaman lütfen bu şekilde yapın. Aradaki farkı göreceksiniz. Yani üst üste dizmeyelim. Bu şekilde dizerseniz kesinlikle lezzet farkına şahit olacaksınız. Bu arada hemen şunu da belirtmek istiyorum. Eğer tencere küçükse ve üst katmanına da sarma dizecekseniz kesinlikle bu şekilde dik dizmenize gerek yok. Aynen böyle yan dizebilirsiniz.
Ve tamamını dizdim. Görmüş olduğunuz gibi tencerenin kenarında bu kadar boşluk kaldı. Ben bir miktar patates koydum haşlanması için. Kesinlikle boşta da kalsa sorun değildir. Yine dağılmayacaktır, ezilmeyecektir. Yani boş bir şekilde de pişirebilirsiniz ama ben patates koyarak da değerlendirmek istedim. Ve şimdi soğuk su ilavesi yaptım. Su oranını şu şekilde ayarlayabilirsiniz. Sarmaların boyundan yarım parmak veya bir parmak aşağıda olması gerekiyor. Bu önemlidir. Aynen bu şekilde ayarlarsanız hiçbir sorun yaşamayacaksınız. Ve şimdi tencerenin ağzını kapatıp hemen ocağa alıyorum. En önemlisi ocağın orta gözünde. En başından en sonuna kadar en kısık ateşte olacak. Kesinlikle ocağın altını hiç açmayacağız. En kısık ateşte 2 saat boyunca pişecek. Ve aradan 2 saat geçti. Ocağın orta gözünde en başından en sonuna kadar en kısık ateşte 2 saat boyunca pişti. Ve şimdi hemen bir tepsiye ters çevirip sizlere detaylı bir şekilde göstermek istiyorum. Ve artık sarmalar hazır. Gerçekten de enfes oldu. Zeytinyağlı olduğu için ben her zaman dinlendirdikten sonra servis edebilirim ama tabii ki de yiyebilirsiniz. Bu arada şu önemli püf noktayı da hemen belirtmek istiyorum. Normal şartlarda eğer benim çekimim olmasaydı kesinlikle bu kapağı açmazdım. 2 saat piştikten sonra kesinlikle tencerenin kapağını açmazdım. Tamamen dinlendikten sonra servis ederdim. Çünkü tencerenin kapağını açtığınız anda havayla teması halinde hemen bu yapraklar kararıyor. O yüzden de eğer vaktiniz varsa kesinlikle 2 saat piştikten sonra tencerenin ağzını hiç açmayalım. Böylelikle kararması daha az olacaktır. Daha yeşil duracaktır. Aradan 2-3 saat geçti. Ben güzel dinlendirdim. Ertesi güne daha lezzetli oluyor. Yani öyle ki kahvaltıda bile yemek isteyeceksiniz. O kadar lezzetli oluyor. Hemen bir servis tabağına alıyorum. Havada birazcık karardı. O yüzden daha koyu görüyorsunuz. Biraz sonra yakından göstereceğim size gerçek rengini. Dediğim gibi kapağın ağzını açtığım için birazcık karardı. Ama gerçek rengi şu anda bu. Çok fazla hava karardığı için biraz rengi koyu gözüküyor ama daha da yeşil aslında. Şimdi yoğurda servis ediyorum. Ama daha çok sarımsaklı yoğurt üstüne dökerseniz kesinlikle daha da güzel oluyor. Çok güzel bir tarifti. Ben sizlere tam ölçülü vermek istedim. Her hafta böyle yapmak istediğim tariflerden bir tanesidir. Şu anda kış mevsiminde her zaman semt pazarlarında kolaylıkla bulabilirsiniz. Ve sizlere içinde detaylı bir şekilde göstermek istiyorum. En başından en sonuna kadar en kısık ateşte pişirdiğimiz için içi kesinlikle lapa olmayacaktır. İçi tane tane olacaktır. Evet, şöyle hemen içini göstermek istiyorum sizlere. Bakın görmüş olduğunuz gibi tane tane, kesinlikle lapa değil ve pamuk gibi bir sarma oldu. Ve böylelikle bir videomun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Eminim Karadenizli izleyicilerim de konuyla ilgili mutlaka yorumları olacaktır. Şimdiden onlara teker teker teşekkür ediyorum. Konuyla ilgili veya hiç fark etmez. Sizlerden de gelecek olan mesajları sabırsızlıkla bekleyerek şimdilik vedalaşıyorum. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.